Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün karşınıza renkli çıkıyoruz. Bugün gene Word uygulamasına devam ediyorum. Word'de püf noktaları anlatıyorum. Şu anda işleyeceğimiz konu da Word uygulamasında form oluşturma. Bazen bir kuruma, bir şirkete müracaat ederken form doldurulur. Bu formlar genelde Word'deki bu form uygulaması sık kullanılmadığı için lanettayn hazırlanılır. Profesyonel bir çalışma olmaz. Bazen harfler silinir, bazen rakamlar silinir. İşte bizim anlatacağımız bu konuda sadece ve sadece hangi alanı doldurmak istiyorsak o alanı belirleyip o alanla ilgili yazma işlemi, pratik. Bunu anlatmaya çalışacağım. Ben anlattıktan sonra sizler de bunları nerede kullanabileceğinizi kendiniz karar vereceksiniz. Evet, buyurun Word'deki form uygulamasına bir bakalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere formu anlatıyoruz. Önce bir Word dosyası açalım. Sonra buna bir isim veriyoruz. Evet, boş bir sayfa Word. Buradan ortalayalım. Başlığımızı girelim arkadaşlar. Kimlik bilgisi formu. Evet, başlığımızın adı bu. Sonra sayfamızı iki yana yasla, kalınlığı düşürelim. İşte kimlik bilgisi formunda bir metin olsun, bir paragraflık metin olsun veya olmayabilir de ben olduğunu düşünerek buraya bir paragraf giriyorum. Evet. Şuradan şu ikisini silelim. Evet. Şimdi burada bir özet bir bilgi var. Daha sonra tablo oluşturuyorum. Tabloda içini dolduralım. TC numarasını belirleyelim. Bu iki nokta. Bunu da biraz şöyle alalım. Yani istediğiniz formu verebilirsiniz. İkinci satıra tabla geçiyorum. Adı tab geçiyorum. Soyadı iki nokta. Tekrar bir tab. Doğum tarihi. Evet. Doğum yeri. Yani işletmemizde çalışan insanlarla ilgili bilgileri yazıyoruz veya başka form da olabilir. Benim kafama bu geldi. Önemli olan burada forumdaki bilgilerin değil de form kutucuklarının nasıl oluşturulacağıdır. Buna dikkat edelim. Evet. Şimdi kimlik bilgilerimiz tamam. Sayfa düzenimiz tamam. Böyle bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Şimdi bir tablo daha, bağımsız bir tablo daha atalım. İşte 3 sütundan oluşan üstü birleştirelim. Bir başlık girelim. Tablonun başlığı. Ne diyelim? Evet. İş yeri bilgisi. Yok, değiştiriyorum arkadaşlar. Çalışma bilgileri. Evet. Buraya bir bilgi girelim. Çalıştığı bölüm, ünvanı, yani pozisyonu yani. Şuraya da işe başlama tarihi veya terfi tarihi. Yani böyle de bir tablo. Buna da bir tab tuşuyla atlayacağım.
Bunu da belirledim. İşte böyle bir tablomuz var arkadaşlar. Şimdi biz form oluşturacağız. Peki neden form oluşturacağız? Çünkü bazı bir tablodaki bilgilerin silinmesini istemiyoruz ve tabloyu çok kolay doldurmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar form kısmının dolması lazım. Bakın adı, soyadı her taba basınca yanan yerleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her taba basınca soyadına geçiyor. Soyadı, adını verseniz siliniyor. Yani bu istenilen bir şey değil. O yüzden şuraya geliyorum. Tüm komutları seçiyorum. Buradan form için diyorum. Buradan form alanı F'ye bakacağız. Evet, form alanı, ekle, form seçenekleri, temizle, sıfırla. Bunları aldım arkadaşlar. Bir de kilit almam lazım. Form alanını kilitle. Çünkü harflerin silinmemesi için kilitleme gerekecek. Kilitleme. Evet, buradan seçiyoruz. Kilit. Gördünüz mü? Tamam. Bunu da ekliyoruz. Ve tamam diyoruz. Bakın sol üst köşeye ekipmanlarımız geldi. Şimdi birinciye geliyoruz. Ekle diyoruz. Form alanı. Ekle. Metin. Fakat TC numarası biliyorsunuz metin değildir. Sayıdır. Ve 11 karakter. Bunu sınırlama girersiniz. Ne eksik bilgi ne fazla bilgi yazılmaz. 11 karakter. Buraya giriş yapılacak. Tamam dedik. Daha sonra adı soyadı bu metin olacak. Daha sonra evet soyadı, doğum tarihi. Bu tarih arkadaşlar. Bunun da özelliğini değiştirelim. Bakın buraya geliyoruz. Normal değil. Tarih diyoruz. Şuradan biçimine giriyoruz. Gün, ay, yıl. Tamam. Doğum yeri. Bakın arkadaşlar. Formda farklı özellikler var. Açılır pencere mesela. Metinde yazabilirsiniz. Açılır pencerede. Metin yazarsanız doğum yerini yazarsınız. Yok benim açılır kutuda bazı bilgilere sahibim diyorsanız buradan da yapabilirsiniz. İsterseniz açılır pencereyi göstereyim size. Evet. İşte ben genelde arkadaşlar boşluk bırakırım. Siz de bırakırsınız. Mesela Ankara ekle. İşte İstanbul ekle. Sonra Konya benim memleket olsun. Onu da ekledik. Şimdi burası tamam. Şimdi çalıştığı bölüm. Şimdi buraya da geliyoruz. Buraya da açılır kutulu koyalım. Gene dediğim gibi bir boşluk. İşte nedir? Üretim bölümü. Sonra pazarlama bölümü. Sonra ne olsun? Kalite bölümü. Bura tamam. Şimdi pozisyonu. Burayı da açılan kutu düşünüyorum. Ne olsun? İşçi. Şefi olsun. Ve bir de müdür verelim. Müdür pozisyonunda olsun. Tamam. Ve işe başlama tarihi. Hemen şuradan metin. Tamam. Özelliğini hemen yapıyoruz. Unutmayalım bunu. Tarih. Gün, ay, yıl. Tamam. Arkadaşlar formumuz tamam. Kaydı ettik. Şuradan da kilide bastık. Bakın. Şu an formun şunları silemezsiniz. Bakın ne kadar da uğraşsanız silemezsiniz. Sadece formun alanlarını yazarsınız. İşte TC numarasını yazıyoruz. Tab tuşuna basıyoruz. Bakın başka yere gitmiyor. Sırayla form alanındaki bilgilere gidiyor. Otomatikman tab tuşuna basarak oradaki bilgileri dolduruyorsunuz. 70. Tab tuşuna bastınız. Kutucuk çıktı. Ankara'yı seçtiniz. Tab tuşuna bastınız. Çalıştığı bölüm çıktı. Üretimi seçtiniz. Tab tuşu pozisyon işçi olsun. Tab tuşu ve
işe başlama tarihi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bu formu bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bunlar bize çok güzel kolaylık. Dediğim gibi sadece tab tuşuna basarak koyu bölgelere giriş yapıyoruz. Diğer bölgelerde herhangi bir işlem tesis edemiyoruz. Ettirmiyor bize. Bu bazı formların kısa sürede doldurulması için verimlilik açısından çok kıymetli bir çalışma arkadaşlar. Evet. Burada sizlere anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Hepinize tekrar kolay gelsin diyorum.